Ben doçent doktor Mücahit Özbilgin, genel cerrahi uzmanıyım. Genel cerrahinin de karaciğer, pankreas, safra kesesi ve safra yolları cerrahisiyle ilgilenmekteyim. Şimdi karaciğerin primer veya metastatik tümörlerinde asıl tedavi yöntemi cerrahidir. Eğer karaciğer tümörleri cerrahi yöntemle tedavi edilebiliyorsa uzun dönemde hem nüks oranları düşüktür hem de hastanın sağ kalım süresi uzun olur. Özellikle yaygın karaciğer tümörlerinde, ki bu ne demektir? Karaciğerin her iki lobunu da tutan ve birden fazla olan tümörlerde majör cerrahiler ve hepatektomiler yapılabilir. Ama bunun için en önemli ve cerrahı kısıtlayan durum hastada kalacak olan sağlam karaciğer volümüdür. Peki sağlam karaciğer volümü ne demektir? Şudur. Normal bir karaciğer için karaciğerin %20'si. Steatotik dediğimiz yağlı karaciğerlerde karaciğerin en az %30'u. Sirozlu, kolestazlı, kemoterapili karaciğerlerde ise karaciğerin en az %40'ı hastada kalmak zorundadır. Eğer bu kurallara uymazsak uzun dönemde hastamızda karaciğer yetmezliği ve sonraki dönemde de hastamızı kaybedebiliriz. Onun içindir ki karaciğer tümörlerinde R0 reseksiyon dediğimiz, yani tümörün tamamen çıkarılabildiği cerrahilerde %30'un üzerinde sağlam karaciğeri bırakacak şekilde bir yöntem izlemeliyiz. Peki bunu sağlamak için cerrahi dışı ve cerrahi yöntemler nelerdir? Cerrahi dışı yöntemler portal ven embolizasyonu, radyofrekans ablasyon, kriyoterapi, transarteriyel radyoembolizasyon dediğimiz TARE yöntemidir. Cerrahi olarak ise ya 2 aşamalı hepatektomidir ya da son 7-8 yılda tüm dünyaya yayılmış olan ve başarılı sonuçların gözüktüğü ALPS ameliyat prosedürüdür. ALPS, Associating Liver Partition and Portal Vein Ligation for Stage Hepatectomy, yani Türkçe olarak karaciğere kan götüren, kanın %70'ini götüren portal venin sağ veya sol dalının tümör yerleşimine göre bağlanması ve karaciğer parankiminin sağ sol ayrım yerinden tam kat diseksiyonu demektir. ALPS prosedürü ilk defa Alman cerrah olan Hans Schlitt tarafından 2007 yılında bir hasta üzerinde ameliyat yaparken tesadüfen keşfedilmiş ve 2012 yılında Alman cerrahların katıldığı çok merkezli bir tecrübe olarak yayınlanmış. 2012 yılından sonra önce Avrupa'da, sonra tüm dünyada yapılabilir bir hale gelmiş ve birçok hasta cerrahi şansını yakalamış. ALPS prosedürünü hastalarımızın birinin tomografisi üzerinden anlatacak olursak, sağ kolon kanseri olan bir hastamızın yaygın karaciğer metastazları gözükmekte. Sağ karaciğerde yaklaşık 7-8 tane metastaz, sol karaciğerde ise bir tanesi belirgin olmak üzere ikincisi şüpheli, metastaz şüphesi olan bir hastamız. Normalde bu hastamızın bu filmlerini bundan 7-8 yıl önce görmüş olsaydık bu hasta ameliyat şansını kaybetmiş, maalesef cerrahi yapamayız diye konsey sonucunu bildirirdik. Ama günümüzde artık öyle değil. Günümüzde ALPS prosedürünü bu hastada uyguladığımız zaman öncelikli olarak karaciğere kanın %70'ini götüren portal venin sağ dalını bağlıyoruz ve karaciğer sağ sol ayrım yerinden tam bir diseksiyon yaparak karaciğeri ikiye ayırıyoruz ve hastada kalmasını planladığımız karaciğerde başka tümör varsa çıkartıyoruz. Eğer çıkaramayacak şekilde uygun yerde değilse de radyofrekans ablasyon yöntemiyle ameliyat sırasında yakıyoruz. Ve bu küçük olan karaciğer volümünü büyümek için ortalama 1 hafta 10 gün bekliyoruz. Bir haftanın sonunda çekmiş olduğumuz beta anjiyografide eğer kalacak olan kısımdaki yeterli büyümeyi sağlamışsak ameliyatın ikinci aşamasına geçiyoruz. İkinci aşamasında da sağ karaciğeri tamamen çıkartıyoruz ve hastada kalmasını planladığımız ve büyümüş olan sol karaciğere de intraoperatif ultrason yapıyoruz ve burada başka bir tümöre de rastlamadıysak sağ karaciğeri çıkartarak ameliyatı sonlandırıyoruz. Evet, ALPS prosedürü aslında karaciğerin primer tümörleri dediğimiz kolanjiyoselüler kanser ve hepatoselüler kanserlerde rahatlıkla uygulanabiliyor.
Bir de metastatik, ki karaciğer tümörlerinin büyük çoğunluğu bu gruba girer. Metastatik karaciğer tümörlerinde de uygulanabilir. Peki nedir bu metastatik karaciğer tümörleri? En sık olarak kolorektal kanserler, yani kolon ve rektum kanserlerinin karaciğer metastazlarında çok güzel bir şekilde uygulanabilmekte. Bunun yanı sıra tiroid, meme, over, böbrek tümörlerinin karaciğer metastazlarında da ALPS prosedürü başarılı bir şekilde uygulanabilmektedir. Evet, şimdi bu kadar teferruatlı, bu kadar büyük cerrahinin tabii kendine göre avantaj ve dezavantajları var. Öncelikli olarak avantajlarından bahsedersek, ALPS prosedürü yaklaşık 1 hafta 10 gün gibi kısa bir sürede hastada kalmasını planladığımız karaciğerde müthiş bir hipertrofiye yol açıyor. Ve bu hipertrofi o kadar büyük ki %50 ila %110 boyutlarına kadar büyütebiliyor karaciğeri. Böyle olunca da rezektabilite şansı artıyor. Yani hastanın tümörsüz kalma ihtimalini artırıyor. Bu da uzun dönemde tabii ki hastanın sağ kalım süresini uzatıyor. Peki dezavantajı yok mu? Tabii ki dezavantajları da var. Bu da nedir? Morbidite dediğimiz ameliyattan sonraki küçük problemlerimiz %15 ila 45 arasında her hastada görülebilir ama bunlar medikal tedavilerle düzeltilebilir. Mortalite dediğimiz ölüm oranı ise %6 ila 10 hastada görülmekte. Bunu da ameliyat öncesi hasta ve hasta yakınlarıyla açık bir şekilde konuşulup karşılıklı onam alındıktan sonra bu ameliyat işlemine girişiliyor. Sonuç olarak ALPS ameliyatı karaciğerin primer ve metastatik tümörlerinde rezektabilite şansını artırabilen bir cerrahi tekniktir. Ama ALPS ameliyatı her yerde değil, yüksek volümlü, deneyimli HPB merkezlerinin olduğu, multidisipliner çalışmaların olduğu, yani işin içine radyoloji, girişimsel radyoloji, tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi gibi bölümlerin de olaya katıldığı bir merkezde yapılması mutlaka önerilir. Uzun dönem sonuçları henüz yeni gelmesine rağmen son 10 yılda artık ALPS ameliyatı yaygın karaciğer tümörü olan hastalar için bir umut ışığı olmaya başlamıştır. Öncelikli olarak eğer ki yaygın karaciğer tümörü olan hastalar her şey bitti gibi değil, acaba nereden başlayabiliriz veya ne kadar uzun süre hastamızı yaşatabiliriz diye arayışa girmektense bu işin yapıldığı merkezlere başvursunlar. İşin en doğrusu budur.